Merhaba değerli dinleyicilerim. Mehmet isimli bir kişinin Alıçlı Yokuşu diye anılan yerde yaşadığı akıl almaz olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Ben Mehmet, 45 yaşındayım. Şu an Mersin iline bağlı kıyıdaki bir ilçenin bir köyünde yaşıyorum. Olayları herhangi bir adres vermeden anlatacağım. Bilenler zaten hemen anlayacaktır benim nereye anlattığımı. Bugün o yokuşun farklı bir ismi vardır. Ben o yokuşu çok eski zamanlarda kullanılan adıyla adlandıracağım. O zamanlar 98 yıllarıydı. Askerden geleli bir yıl olmuştu. Bir akrabanın ayarladığı şirkette yaklaşık 10 aydır muhasebe yardımcısı olarak çalışıyordum. Odada 2 kişiydik. Dönüşümlü olarak bir hafta sonra o abi, diğer hafta sonu ben izin kullanıyordum. İzinli olduğum hafta sonlarında sık sık köye giderdim. Cuma'dan çıkar, pazar akşamı dönerdim. Ekim ayının sonlarında gene bir gün köye gitmiştim. O pazar akşamı birkaç komşu misafirliğe gitmiş, köydeki eve gelmeden önce de 1 saat kadar kahvede takılmıştım. Saat 11'e doğru acele hazırlığımı yaptım ve yola koyuldum. Genelde en geç yatsı ezanından sonra yola çıkardım. Bu akşamki istisnaydı. İlçedeki evimize vardığımızda şirketin odasının anahtarını unuttuğumu fark ettim. Anahtar bir o abide vardı, bir de bende. Abi yarın biraz geç gelecekti işe. Bir an önce köye gidip anahtarı almam gerekiyordu. Müdürümden fırça yemek istemiyordum. Saate baktım 1'e geliyordu. Köye varmam en az 1 saatimi alırdı. Yani asıl sorun dönüştü. O saatler yayla yolunun en ıssız ve en korkutucu saatleriydi. Yayla yolunda bir yokuş vardı. Orasına Alıçlı Yokuş derlerdi. Göç kamyonları o zamanlar bu yokuşu çıkmakta çok zorlanırdı. Yokuşun sağında solunda koca pelit ve kısa boylu makya ağaçları bulunuyordu. Tabii bir de bol bol alıç vardı. Bazı yerlerde de ekin tarlaları vardı. Ama asıl korkutucu yerler Alıçlı Yokuşu'nun virajlı yerlerindeydi. Giderken yolun sol tarafında çok eski bir kuyuyu 30-40 metre geçince yolun sağ tarafında en az kuyu kadar eski bir mezarlık vardı. Mezarlıkta 7-8 tane eski mezar, birkaç tane de yeni sayılabilecek mezar bulunuyordu. Belki de bu mezarlıkta yatanlar oradaki gizemi çözmek ya da hırsını yenildikleri için canlarını vermişlerdi. Mezarlığın konumu gerçekten çok enteresandı. En yakın köy yaklaşık 4 kilometreydi. Üstelik bu köyün kendi mezarlığı vardı. O zamana kadar bu mezarlık ve kuyu arasında yaşanan, genelde kamyoncuların yaşadığı birçok olay duymuştum. Çoğuna inanmazdım tabii. Benim en son dinlediğim olay bana biraz daha inandırıcı gelmişti. 1988 yılında ve gece saat 2 sıralarında bir adam düğünden motosikletiyle ilçeden köye dönüyormuş. Adam tam virajı geçerken yolun ortasına bağdaş kurmuş iri yarı bir adam görmüş. Önündeki rampayı çıkmak için hızlanan adam yolun ortasındaki adama çarpmamak için direksiyonu sağa kırmış. Motoru mucura kaptırınca dengesini yitirmiş ve pelit ağacının gövdesine çarpmış. Daha sonra köyden gelen minibüsçü motoru fark etmiş. Köylüler hemen ağır yaralı adamı ilçedeki hastaneye götürmüşler. Ama adam yolda ölmüş. Ölmeden önce de sayıklayarak bu yaşadığı olayı anlatmış. Adamın anlattıklarına pek kimse inanmamış. Aslında mezarlık ve kuyu arasında daha da gizemli bir yer var. O zamanın şartlarında yoldan geçen biri oraya çok dikkatli baksa bile kolay kolay fark edemezdi. Orası belki karstik şekillerle oluşmuş, belki de eski çağ insanların çabalarıyla oluşmuş bir yerdi. O olayı yaşayana kadar oranın ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Nasıl bir yer diye soracaksanız en fazla bir insanın gireceği genişlikte tünel ağzına benzer bir delikti. Delik yolun yamacındaki kayalıklardan yere doğru 45 derece açı yapacak şekilde iniyordu. Ben o olayları yaşayana kadar deliğin sabit kaldığını sanıyordum. Gündüz ne zaman oradan geçsem bu deliğin sonu nerede bitiyor yoksa sonsuz mu diye hep merak ederdim. Şehirden çıktıktan sonra yayla yolunda karşımdan bir tane araç çıkmış, o da daha aşağıdaki bulunan köyün girişinden sağa sapmıştı. Şimdi yol o kadar ıssızdı ki Alıçlı Yokuşu'na doğru yaklaştıkça
her saniye daha da korkuyordum. Yavaş yavaş titreyen ellerim direksiyonu kontrol etmekte zorlanıyordu. Bu şekilde ilk viraja geldim. Bu virajı geçtikten sonra hafif bir rampa başlar. Tepeye çıkarsın. Sonra arabayı aşağı doğru salarsın. Araç gaza basmadan seni ilk viraja kadar götürür. Sonra virajlı yokuşlar başlar. 4. virajdan hemen sonra kuyunun köşesi gözükür. 4. viraja gelene kadar radyoyu son gaz açtım. Bir taraftan da şarkı söyleyerek müziğe eşlik ediyordum. Sık sık gözümü kapatıyor, sonra umarım karşıma bir şey çıkmaz diye hemen açıyordum. Her defasında gördüğüm farın önünde uzayıp giden yolun içindeki orta çizgiydi. Kuyu geçtikten sonra bir kez daha gözümü yumdum. Birkaç saniye bekledim. Açar açmaz hemen frene bastım. O an herhalde korkudan altımda bir ılıklık hissetmiştim. Olduğum yerde bir heykel gibi durmuş, karşıdaki manzarayı seyrediyordum. Bu nasıl bir manzaraydı böyle? Benim aracın farı bir projektör olmuş, 4,5 metre genişlikteki yolda akıl almaz görüntüleri gösteriyordu. Hakikaten neydi bunlar? İnsan mıydı yoksa insan suretine girmiş bir varlık mıydı? Daha sonra tuhaf tuhaf sesler duymaya başladım. Araba birden stop etti. Fakat arabanın farları hala yanıyordu. Korkudan arabadan inemiyordum. Kimi uzun boylu, kimi de kısa boylu siyah gölgeler görüyordum. İçimden sürekli dualar okuyordum. Arabanın sürekli marşına basıyordum. Fakat araba çalışmıyordu. Hemen yardım çağırmak için telefonuma sarıldım. Ama telefonum da çekmiyordu. Ve çok az şarjım kalmıştı. Sakin kalıp ne yapacağımı düşünmem lazımdı. Biraz daha soğukkanlı olmalıydım. Biraz daha cesaretimi toplayıp torpidodan el feneri alıp aşağı indim. O siyah varlıklar o anda kayboldular. Kuyu tam arkamda kalmıştı. Biraz daha ileride de bahsettiğim delikli mağara vardı. Biraz daha o mağaraya yaklaştım. Korka korka ışığı mağaranın derinine tuttum. İçerisi ucu bucağı gözükmeyen karanlık bir yerdi. İçeriye gitmeye cesaret edemedim. Yoldan birilerinin geçmesini beklemekten başka çarem yoktu. Bir an ileride yolda bir araba farı gözüktü. Arabayı gördüğüme sevinmiştim. Ama o kadar bağırmama rağmen durmamıştı. Sesimi duymamasına imkan yoktu. Asıl garip olan şey şuydu. Arabayı kullanan simsiyah bir varlıktı. Bunu arabanın arkasına baktığımda fark etmiştim. Bu durum beni hem daha da korkutmuş hem de şoka sokmuştu. Daha sonra yolda bir ışık süzmesi daha görmeye başladım. Kırmızı mavi ışıklar yanıyordu. Bu devriye atan jandarma olmalıydı. Beni görünce hemen durdular. Askeriyle birlikte 5 kişilik bir jandarma timi minibüsten indi. Jandarma komutanı iner inmez "Kimsin sen? Burada ne işin var bu saatte?" dedi. Ben de arabamın bir anda bozulduğunu ve yolda kaldığımı söyledim. Komutan GBT sorgulaması için hemen kimliğimi istedi. Ben de kimliğimi verdim. Askerler kimliğimi sorgularken komutan da "Buraları yasak bölge. Neden bu yola girdin?" dedi. Ben de yanlışlıkla bu yola girdiğimi söyledim. Mahsuru yoksa bu yolun neden yasak olduğunu komutana sordum. Komutan da burada birkaç kişinin cesedinin bulunduğunu, nedenin hiçbir zaman çözülemediğini ve sürekli burada garip olayların yaşandığını ve bu yüzden bu yolun ve çevrede bulunmanın yasak olduğunu söyledi. Peki yasak olduğunu belirten neden bir tabela olmadığını komutana sorduğumda o da bana tabelaların her seferinde yerinden kaybolduğunu ve bu yüzden sürekli olarak burada devreye atıldığını söyledi. Komutan sorgulamadan sonra kimliğimi geri verdi. Ben de aracımı bir kez daha çalıştırmayı denedim. Bu sefer çalışmıştı. Daha sonra komutan bir daha kesinlikle bu yolda bulunmamam gerektiğini, bir daha olursa aksi takdirde gözaltına alınıp cezai işlem uygulanacağını söyleyip beni uyardı. Yaşadığım olayları jandarmaya anlatsam da bana inanmazlardı. Ben de tamam dedim. Komutan jandarma aracının arkasından gelmemi ve yoldan çıkana kadar güvenliğim için onları takip etmemi istedi. Ben de tamam komutanım dedim. Yola çıktık. Jandarma aracı önde, ben arkada ilerlerken kuyunun olduğu taraftan geçiyorduk ki jandarma aracı birden durdu. Tabii haliyle ben de durdum. Birkaç saniye bekledikten sonra merak edip arabadan indim. "Komutanım bir durum mu oldu? Neden durduk?" diye seslendim. Hiçbir şekilde beni duyan yoktu.
ve ileriki araçtan ses gelmiyordu. Aracın bütün ışıkları, tepe lambaları dahil sönmüştü. Kimi büyük bir korku kapladı. Şimdi bu araç neden durdu ve neden ışıkları dahil sönmüştü ve hiçbir ses gelmiyordu? Arabadan el fenerimi alıp korka korka aracın yanına yaklaştım. Aracın içine baktığımda araçta hiç kimse yoktu. Bu beni daha da korkutmuştu. Daha sonra etrafa doğru "Komutanım!" diye bağırmaya başladım. Ama hiçbir ses veren olmamıştı. 5 kişilik jandarma ekibi resmen ortadan yok olmuştu. Daha fazla korkudan ve telaştan dayanamayıp koşarak arabama döndüm. Telefonum yine çekmiyordu. Artık buradan bir şekilde uzaklaşmam lazımdı. Şehire gidince başka bir karakola gidip durumu anlatmam lazımdı. Aracı çalıştırdım ve oradan ayrıldım. O karanlık yokuştan aşağı inerken bir anda frenlerim tutmadı ve arabayla takla attım ve daha sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Başımda ifade almak için bir jandarma duruyordu. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi sordu. Daha sonra kaza geçirdiğimi ve o yolda bulunan boş jandarma aracı hakkında sorular sormak istediğini söyledi. Ben de bütün yaşadıklarımı tek tek ifademde belirttim. Sabah olduğunda jandarma aracın o yolda boş bir halde bulunduğunu, işin en garibinin ise o jandarma aracının o gece hiçbir şekilde devreye çıkmadığını ve böyle bir görev olmadığını, böyle 5 kişilik bir jandarma personelinin de olmadığını söylediklerinde şaşkınlığım bir kez daha artmıştı. Birkaç gün sonra hastaneden taburcu olmuştum ve o Alıçlı yokuşundaki yaşadığım olayları hiçbir zaman unutmayacaktım. O varlıklar neden orada? O kuyu ve mağara neden var? Ve en önemlisi gördüğüm askerler ve komutan insan mıydı? Ya da insan kılığına girmiş varlıklar mıydı? Hiçbir zaman öğrenemedim. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.